Ve Capri'deyiz. Ay Dolunay şekerciğim. Karaca'yla. Özellikle 9 Haziran mesela çok güzel Venüs-Jüpiter kavuşumu var gökyüzünde. Bu 9 Haziran'ı bir şeylere başlamak, ilişkiler, anlaşmalar için kullanabilirsiniz. Son dönemde insanlar neden bu kadar hayatım değişiyor hissini yaşıyor? Yani gökyüzünde ne oluyor? Bir kırılma mı yaşanıyor? Nedir? Uranüs zaten hem kaosu hem şok edici haberleri hem de bilinç sıçramasını hep bir arada veren bir gezegen. Aslında yeni bir dünya düzenine mi geçiyoruz tamamen? Kaos olmadan düzlüğe çıkılmıyor. Hani dalga olmadan denizde deniz durulmuyor. Önümüzdeki birkaç yıl büyük bir bilinç sıçraması olacak diyen var. Bir de kaos dönemi olacak diyen var. Sen bunun hangi tarafındasın? 12 sene önce siz sevgili izleyiciler ne alanda, hangi alanda şanslıydınız mesela onu düşünebilirsiniz. İşte şimdi 30 Haziran'dan itibaren bir yıllık döngüde gene o alanda şanslar yakalayacaksınız. Jüpiter Aslan döneminde altın fiyatlarında artış olur mu? Parayla ilgili konuları nasıl etkileyecek? Eski sistemler, eski para birimleri evet değişecek. Şu anki liderlerin çoğunun olacağını Bay bay düşünmüyorum. diyoruz. Evet, evet. İyi bakalım liderlere bay bay diyoruz 2027'de. Ne şey ya? Tam artistsin. Sen de Bu artistlik sana yakışıyor. Bebek. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yoğun talep üzerine astrolojiyi işleyeceğiz bugün programımızda. En çok rağbet gören alan diyorum ve güzeller güzeli astroloğumuz Dolunay Karaca'yı ağırlıyorum programımızda. Çünkü gündem yoğun, gökyüzü neler söylüyor ona soracağım. Dolunaycığım hoş geldin Hoş öncelikle. Hoş bulduk Neşeciğim. Son dönemde insanlar neden bu kadar hayatım değişiyor hissini yaşıyor? Yani gökyüzünde ne oluyor? Bir kırılma mı yaşanıyor? Nedir? Senden dinleyelim. Tamamen doğru. Kesinlikle gökyüzünde bir kırılma yaşanıyor. Zaten Ocak ayı ile itibaren başladık bile kırılmalara. Hemen Neptün Koç'a geçti. 26 Ocak'ta gezegenler, bu global gezegenler, kolektifi etkileyen gezegenlerin yer değiştirmesi gerçekten büyük bir etkileşim yaratıyor aslında hepimiz için. Hepimizin hayatında bir takım değişimler yaşıyoruz. 2020'den başlayan süreç aslında Covid döneminden öncesi ve sonrası diye resmen ikiye ayrılıyor hayat biliyorsun. Ve kiminle konuşsam aynı şeyi söylüyor. Ya diyorlar işte Covid başladı, bir şeyler oldu bize. Hani her şey değişti, bir şey oldu. Biz gerçekten yeni bir eşikten geçtik ve 2026'da da gezegenlerin de yer değiştirmesiyle bunu resmen hissediyoruz. Şöyle 26 Nisan'da zaten Uranüs ikizlere geçti. Ondan önce Şubat ayında Satürn Koç burcuna geçti. Tüm bunlar büyük etkileşimler yarattı. Hem bize şok edici haberler getirdi Nisan ayından itibaren Mayıs ayı. Gerçekten böyle her gün bir şokla uyandık farkındaysan. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla da ne yapacağız? İşte biz de bu hareketlere uyum sağlamaya çalışacağız. İstesek de istemesek de buna alışacağız ve bunu kabul edeceğiz. Yani buna direnmeyeceğiz. Çünkü gezegenlerin söylemek istediği nokta şu. Direnme, kabul et, akışta kal ve bu şekilde bu hayata uyarlan. Aslında yeni bir dünya düzenine mi geçiyoruz tamamen? Kesinlikle evet. Yeni bir dünya düzenine geçiyoruz, geçtik. Yavaş yavaş anladık. 2020'den beri geçtik aslında. Yavaş yavaş anladık bunu. Anlamaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla da artık çok daha fazla teknoloji konuları, çok daha fazla dijital konular. Yani insanları görüyoruz işte hem dışarıda hem içeride herkes elinde bir telefon, bir laptop. İşte çocuklar zaten Z kuşağı hepsi elinde laptopla büyüyor, iPad'le büyüyor. Dolayısıyla çok farklı bir düzenek var artık. Eski sistemler yok. Kesinlikle yok diyorsun. Kesinlikle yok. Şimdi bir de dünya çapında astrologlar şu şekilde yorumlar yapıyor. Diyorlar ki önümüzdeki birkaç yıl büyük bir bilinç sıçraması olacak diyen var. Bir de kaos dönemi olacak diyen var. Sen bunun hangi tarafındasın? Ben bunun bilinç sıçraması tarafındayım ama kaosa da maalesef hayır diyemeyeceğim. Çünkü Uranüs zaten hem kaosu
hem şok edici haberleri hem de bilinç sıçramasını hep bir arada veren bir gezegen. Yani bir gezegenin tek bir etkisi yok. Dolayısıyla biz hem bilinç sıçraması evet yaşayacağız, farkındalık yaşayacağız ama hem Neptün Koç, Satürn Koç'ta bir yandan da kaos da yaşanacak. Yani kaos olmadan düzlüğe çıkılmıyor. Hani dalga olmadan denizde deniz durulmuyor. Bu misal. Şimdi Uranüs geçişi dedin. İşte Uranüs ikizlere geçti dedin. Evet. Bu ne demek? Bu Nasıl ne demek? etkileyecek hayatlarımızı ve ne kadar sürelik bir etki alanına sahip bir geçiş? Şimdi Uranüs'ün geçişleri 7 sene. Dolayısıyla öyle 3 aylık 5 aylık bir etki değil. Tabii ki 7 senenin 7'sinde de her gün düşüp düşüp bayılmıyoruz belki. İlk geçiş özellikle bu sene çok etkileyiciydi. Bir de çıkarken çok etkileyici olabilir. Ama sonuç itibariyle Uranüs gökyüzünde yer değiştiriyor. Şimdi ben izleyicilere şu şekilde kolaylıkla anlatayım. Gökyüzünü düşünün. Yukarıya bakın, gökyüzünü düşünün ve bunu bir arsa gibi düşünün. Bunu 12'ye bölelim. İşte veyahut da bir bölge gibi düşünün. Mesela İstanbul'un semtleri, işte Pendik var, Etiler var, Ulus var, Beşiktaş var. Bu şekilde Koç, Boğa, İkizler bölümlere ayrılmış. Biz de şimdi Boğa'daydı Uranüs Boğa burcundan çıkış yaptı. Boğalar rahatladı dedik hatta. Şimdi artık ikizlere kaydı. İkizlere kaymasıyla birlikte İkizler burcunun özellikleri daha aktifleşiyor. Şimdi İkizler burcu özelliği nedir? Daha bilgi, daha paylaşım, daha merak, daha araştırma, daha teknoloji, hani böyle duygusal konulardan ziyade daha mantık, hop hop oradan oraya gidebilmek, hız kazanmakla alakalı. Biz de dolayısıyla Uranüs'ün bu etkisini daha çok bu alanlarda yaşayacağız demek oluyor bu. İkizler tabii ki de en önce haberleşme, iletişimi anlatıyor. Yani iletişimde demek ki çığır açacak yeni teknolojik versiyonlar yükleniyor hayatlarımıza. Yani belki çok daha kolay işte sadece kulaklıkla, telefon taşımadan veya işte çiplerle, bir şeylerle hemen iletişimi sağlayabileceğiz. İletişim teknolojilerinde inanılmaz gelişmeler olacak. İnanılmaz gelişmeler olacak. Bu tabii ki hemen bugün değil belki ama önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz. Medyada, gazetecilerde gene İkizler Burcu'nun yönettiği bir takım meslekler var. Gazetecilik, medya, efendime söyleyeyim konuşmayla ilgili. İşte spikerlik, sunuculuk, yazarlık, çizerlik bunların hepsi İkizler yönetiminde. Gene eğitimsel faaliyetler çünkü bir şeyleri eğitim nasıl veriliyor? Anlatarak veriliyor. Konuşarak yaptığımız her iş İkizler temasında. Pazarlama, halkla ilişkiler konusu da İkizlerde. Çünkü orada da bir anlatım, bir pazarlama, bir kişiye, müşteriye bir şeyleri sunma tekniği uygulandığı için gene bu alanlarda hep Uranüsyen etkiler göreceğimizi görüyoruz. Pazarlama, medya, iletişim, teknoloji. Evet. Hep bu alanlar böyle acayip bir gelişmeleri ve değişimleri yaşayacak. Evet. Çok ciddi şekilde. Evet. En radikal değişimler bu alanda mı olacak? En radikal değişimler bu alanda olacak. Bunun dışında burç bazında da ikizler neredeyse herhalde. İkizler hangi alanınıza düşüyor haritanızda? O alanda büyük değişimleri bekliyor olacaksınız ve gene ikizlerin etkilediği hava elementi terazi ve kova da güzel değişimlere gebe olacak. Özellikle kova burcunda zaten Plüton var. Plüton ve Uranüs arasında da böyle uyumlu bir üçgen açı var. Bu manada da bu sene, bu 1-2 sene hakikaten hem kova zaten bilinçsel sıçrama yıl seçmemin sebebi o. Kova çünkü bilinçsel ve sıçrama ve hani daha böyle geleceğe dair modernize bir teknolojik bir burç olduğu için ikisinin arasındaki etkileşim bunu daha çok öne çıkartacaktır. Çok güzel. Hem hava hem ikizler çok olumlu etkileniyor diyorsun. Şimdi bir de şunu da çok duyuyoruz ya, boşanmalar, evlilikler, şehir değiştirme. Bunun Uranüs'le bir bağlantısı var mı? Uranüs'le var bağlantısı. Neden var? İkizler çünkü seyahatler demek. Yani ikizler böyle kısa seyahatler, böyle bir yerden bir yere. Şimdi yay olsaydı belki işte yurt dışı taşınmalar daha çok artabilirdi. Ama ikizlerde şehir değişiklikleri, mekan değişiklikleri, belki bölge değişikliği, aynı şehrin içinde farklı bir yerde yaşama gibi durumlar evet olabiliyor. İkizler gene bir kararsızlık da taşıdığı için, ikilem de taşıdığı için işte karar
karar veriyor, sonra vazgeçiyor, geri dönüyor. Böyle bir etkiye de dikkat etmek lazım. Gölgesinden Onu da söyleyeyim. bahsediyorsun. Gölgesinden bahsediyorum. Gene bu dönemde tabii ki Mesela kararları alarak neye dikkat etsin izleyicilerimiz? Kararlarını alırken. kararları aldıktan sonra değiştirmesinler. Yani bir o yöne, bu yöne derken her şey daha bir allak bullak Evet. oluyor. Bir şeye karar verip hani acele etmeden, mantıklı düşünerek, mantıktır ikizler çünkü, Merkür'dür. Mantıklı, çok taraflı düşünerek bir şeye karar versinler ve bu karardan da dönmesinler. İşte o zaman kazanacaklar. O mu olsun, bu mu olsun derse onlar Hepsi zararlı gidebilir. olacak Evet, hepsi gidebilir. diyorsun. Tamam. Peki en çok hangi burçları sarsacak bu geçiş? Şimdi bu geçiş özellikle tabii ki balık başak aksını sarsıyor. Yay burcunu gene karşıt açıyla sarsıyor. Dolayısıyla değişkenler evet zorlanıyorlar. Zaten değişkenlerdeki tutulmalar da henüz bitmedi. Özellikle bu Ağustos sonu Eylül'de önemli etkiler var. Ay tutulması balık burcunda olacak 28 Ağustos'ta. Yani Ağustos ve Eylül özellikle bu değişken burçların sarsılacağı bir döngü. İkizler de Uranüs'te, yani Uranüs'te ikizlerde tam bir şok edici etki yaratacaktır diye düşünüyorum. Yani değişkenleri bayağı Sarsabilir. sarsıcı etkiler Hayatlarında bekliyor. önemli kararlar, bir takım yapmayacağım dedikleri, yok canım ben ne alaka var dedikleri şeyleri yapabilirler. Çünkü Uranüs o etkiyi verdirtir. Elektrik çarpması gibi. Sen hiç beklemediğin bir anda bir karar çıkabilir kafandan ve uygulamaya geçip insanları şaşırtabilirsin. İşte tam da Uranüs'ün açılımı budur zaten. Bir de şimdi şunu da çok görüyoruz Dolunaycığım. Örneğin biri uyanıyor diyor ki ya ben eski ben değilim. Yani eskiden hani böyle tepki vermezdim, bu şekilde düşünmezdim. Şimdi ne oluyor bana filan. Bunu da Uranüs'le mi ilgili? Bunu da o mu yaptırıyor? Bunu da Uranüs yaptırıyor doğru ama genel hatlarıyla gökyüzüne komple baktığımızda tüm gezegen geçişleri ve sonuç itibariyle tutulma hattının her birimizin hayatında farklı alanlara etki etmesi aslında zamanla bir şeyleri gördükçe farkındalığımız artıyor gerçekten. Teknolojiyle artık herkes her şeyin farkında, her şeyi görüyor. Yani daha önce kendi kendine evinde oturan, işte yemeğini yapan bir kadın şimdi teknoloji sayesinde o kadar çok şeyin farkında ki, o kadar çok şeyi öğreniyor ki sonra da durup şöyle bir kendini sorguluyor. Ben ne yapıyorum ya? Yani tüm bunlar aslında teknolojinin fazla ilerleyemesinden kaynaklı. Eskiden bu kadar televizyon, işte internet, efendime söyleyeyim sosyal medya, influencerlar, onlar bunlar yoktu. Kimse bir şey çok bilmiyordu ancak yakın çevresiyle ilgili görünümler alıyordu. Ama şu anda dünyanın öbür ucunda ne olduğunu tak diye önümüze çıkıyor. Görüyoruz. Evet. Gördüğümüz zaman da kendi hayatlarımızı sorgulamaya başlıyoruz. Kıyaslama yapıyoruz. Bu çok tehlikeli aslında. Yani bunun tabii ki iyiye kullanımı da olabilir, olmalı. Ama maalesef gençlerimiz kıyaslama yaparak çok bambaşka yollara sürüklenebiliyorlar. Bu da teknolojinin ürkütücü tarafı. Evet, kesinlikle çok önemli bir nokta. Peki parayla ilgili konuları nasıl etkileyecek? Mesela ekonomi sistemleri, işte dijitalleşme, dijital para. Burada bir etkisini görüyor muyuz? Yine görüyoruz, görmez olur muyuz? Görüyoruz ama parayla ilgili konular aslında zaten bu Orta Doğu'daki olaylar, işte Ukrayna-Rusya savaşı vesaire derken, Amerika-İran olayları derken, Hürmüz Boğazı derken, yani zaten bu dünyanın vermiş olduğu mesaj bir takım şeylerin değişmesiyle alakalı. Yani artık bu eski sistemler, eski para birimleri evet değişecek. Biraz daha bu para alışverişleri farklı noktalara devrilecek. Aynı zamanda Uranüs ve Plüton'un da etkisiyle, özellikle Plüton'un Kova burcundaki etkisiyle dijitalleşme, dijital paralar, işte her şeyi farkındaysan artık tık okutarak geçiyoruz. Evet, QR kod. Üzerimizde gerçekten nakit para taşımaz olduk ve bazen sıkışıyoruz yani hani lazım oluyor çünkü o da lazım oluyor. Tam geçiş de yapamadık. Evet. Böyle bir Arada arada kaldık. dönemdeyiz şu anda. Ama 2030'lar itibariyle tam geçiş olacaktır diye Bu düşünüyorum. arada kalma dönemi 2030 itibariyle bitecek diyorsun. bitecek. Peki Türkiye haritası nasıl etkiliyor bu Uranüs döneminden, Uranüs ikizler geçişinden? Şimdi Türkiye'yi neler bekliyor baktığımızda? Türkiye yükselen yengeç, Uranüs onun 12. evinde kalıyor, arka planında. Aslında bilinçaltında bir takım sıçramalar, bir takım farkındalıkların, özellikle halkla ilgili konu, halk çünkü ay da 12. evimizde Türkiye haritasında.
Ay-Uranüs kavuşumuyla aslında kadınların biraz daha ön plana çıkması, daha parlaması, daha kendini göstermesi bence aktifleşecek. Bir yandan da insanların gerçekten bilinçaltı bir sıçrama olması olasılığı çok yüksek ve bir şekilde uluslararası ilişkiler teknoloji bazında o 12. evde kalıp çalışmalar yapmak, plan, program ve strateji yapma konusunda gerçekten daha iyi bir ivme alacağımızı düşünüyorum. Yaz dönemi için. Şimdi yaza artık girdik. Evet. Bir de yaza girerken siz astrologlar yaz haritası çıkarıyorsunuz. Doğru. Hangi burçları neler bekliyor, nasıl bir etki bekliyor, nasıl bir yaz bekliyor bizi? Biz de böyle yaza girdiğimiz 21 günlerde bunu Haziran söyleyelim. itibariyle Güneş Yengeç Burcu'na geçer ve dolayısıyla aslında yaz solstisi dediğimiz yaz döngüsü resmi olarak başlar. Hoş şu günlerde başladı, yaz artık modundayız. Biz de bugün yaz konseptindeyiz. Evet. Fakat işte esas 21 Haziran'da başlıyor. Bu manada da şimdi Haziran ayı çok hareketli bir ay. Gene Temmuz ayı çok hareketli. Yani bizim gökyüzünde hareketsiz bir anımız yok. Dolayısıyla Jüpiter geçişimiz var. Aslan Burcu'na geçecek 30 Haziran itibariyle. Gene Temmuz'da ay düğümleri yer değiştirecekler. 27 Temmuz'da artık Aslan ve Kova hattında olacaklar. Dolayısıyla tutulmanın da döngüsü, yeri değişiyor. Çok hareketli bir yaz bizi bekliyor. Şimdi bugüne kadar, şu ana kadar 30 Haziran'a kadar yengeçin o şansı, bereketi, efendime söyleyeyim olayları böyle kolaylıkla halledebilme potansiyeli artık aslanlara kayacak. Ve aslanlarla birlikte aslanın arkadaşları yay ve koçlara kayacak. Yani ateş elementinde böyle bir fırsatlar, bir iş birliktelikleri, efendime söyleyeyim bu bir evlilik olabilir. Gerçekten iş yaptığınız konularda daha bir ilerleme sağlayabilirsiniz. Ev değiştirmek, ev almak, mal mülk sahibi olmak, bir şekilde bir ticari faaliyetlerde bulunmak, her konuda bunu sizin tabii ki haritanızda hangi alana geliyorsa o alanda büyüme ve fırsatlar yakalayacaksınız. Şimdi en son 12 sene evvel biliyorsun Aslan Burcu'ndaydı Jüpiter. Dolayısıyla dönüp baktığımızda 12 sene önce siz sevgili izleyiciler ne alanda, hangi alanda şanslıydınız mesela onu düşünebilirsiniz. İşte şimdi 30 Haziran'dan itibaren bir yıllık döngüde gene o alanda şanslar yakalayacaksınız. Harika. Mesela şimdi Jüpiter Aslan'a geçtiğinde gökyüzünde nasıl bir değişim yaşanıyor? Yengeçteydi, sudaydı, ateşe geçti. Bu bize ne anlatmalı? Hemen böyle enerji kodu olarak nasıl okuyorsun? Aslında Jüpiter tabii ki su elementindeyken daha bir duygusal, manevi, ailevi konular, fedakarlık konuları ön plandaydı. Aile olma isteği insanlarda ön plandaydı. Her zaman ön planda olmalı zaten bu. Fakat şimdi bir şekilde atmosfer değişiyor. Jüpiter Aslan'a geçince biraz daha o aslansı hareketler. Mesela parlama mı? İşte Görünür parlama, olma mı? ön planda olma, efendime söyleyeyim benim dediğim olsun isteği, efendime söyleyeyim daha bir şaşa, daha bir Lüks. para ve lükse ihtiyaç duyma, maddiyatı biraz daha öne alma ki aslında Aslan Burcu da çok cömert, sevgi dolu bir burçtur ve o da çok koruyucu ve aileci bir burçtur. Gene bu alanların da devam edeceği etkiler elbette ki var ama bir yandan da bu etkiyi işte hani ağlıyorum niye otobüste ağlayayım canım Ferrari'mde ağlarım modu yani. Sohbeti çok güzel bir yere getirdin. Tam bu noktada Dolunaycığım diyorum ki biliyorsun bizim programın öyle bir özelliği var. Mekan değiştiriyoruz. Madem Nereye Jüpiter gidiyoruz? Aslan'a geçiyor. Bu lüks, zenginlik, şatafat, bolluk, bereket enerjisiyle diyorum. Gidelim. Hadi gidelim. Bakalım nereye Bakalım. gideceğiz? Gidiyoruz. Ve Capri'deyiz. Ay Dolunay şekerciğim. Karaca'yla. Nasıl ama iki aslan, Jüpiter Tam aslan bize yaradı. Böyle bir aslanlık olur mu yahu? Jüpiter aslan Sağlığımıza. bizi... Evet sağlığımıza. Şöyle en güzel kokteyllerimizi içiyoruz. Cheers. Evet. Cheers, Güzel cheers. bir Haziran. En güzel şekilde. Şimdi niye Capri'ye geldik? Neden En buradayız? lüks otellerde, bütün Ay, mağazaları da hangi indirdik. plajda? Aynen. Bu arada bu da biliyor musun Capri'den gerçekten bunu Capri'ye gittiğim bir seyahatte Süper getirmiştim. ya bayılıyorum. Şöyle Limon öne de koyayım. figürüne bayılıyorum zaten. Limona bayılırım.
Şöyle belki arkadaşlar. Limon bahçesinin benim için özeldir anlamı. Dolayısıyla limonlu olan her şeye bayılıyorum. Evet. Ve sen de bugün limonlusun. Ben Bak, de öyleyim. Sen de karpuz. ben de karpuzluyum. Karpuz suya düştü denir Yengeç ya. figürüm var. Hazır dedim, şu an Jüpiter yengeçte ama son zamanları Evet. geçecek 30 Haziran'da. Böylelikle artık aslanların döngüsü başlayacak. Sadece şuna dikkat edilmesi gerekiyor Neşe. Evet, aslanlar lüksü seviyor, çok güzel. İşte efendime söyleyeyim, şaşayı seviyor, ön planda olmayı seviyor. Kendini göstermeyi seviyor, liderlik etmeyi seviyor. Evet, Parlamayı. ama Güney düğümde 27 Temmuz itibariyle Aslan'da olacağı için orada öyle bir döngü var ki, öyle bir ince bir çizgi var ki, eğer fazla abartırsak, yani biz şimdi böyle hani tabii ki espri yapıyoruz vesaire, fazla abartırsak, fazla insanların gözüne bir şeyleri sokarsak, fazla diktatörce davranışlar, fazla egosal davranışlarda bulunursak kayıplar veririz. Yani ay düğümleri de aslında aslana geçiyor. Tabii aslansı özelliklerin aslında Ve tutulmalar bu sene aslan hatta kovada. yaşayacak. Tabii. Yaşanacak. Evet, burada demek oluyor ki evet, Jüpiter Aslan'da bizler sevgiyi, büyümeyi, bereketi, şansı çekeceğiz elbette. Aslanlar, yaylar, koçlar tabii ki çekeceğiz. Fakat bir yandan da bunu nasıl söyleyeyim, hep beraber yapmak, paylaşımcı olmak, insanları ezmemek, insanları hor görmemek, insanları böyle çok da burnu havada büyüklük yaparak değil, daha samimi, içten, o aslında aslanın gölge yönlerini değil, güzel yönlerini çıkararak yapmak gerekiyor. Yani aslında kibirden uzak, değil mi? Doğru. Egosal davranışlardan Doğru. uzak. Ve de böyle lüksü de şatafatı da çok abartmadan, çok insanların gözüne sokmadan diyorsun. Evet, kesinlikle çok güzel söyledin. Kesinlikle böyle olmalı. Çünkü güney düğümde o alanda olacağı için diyor ki, yani neyin abartısına gidersen kaybettiririm diyor gökyüzü. Peki meslek grubu olarak kimleri etkiliyor? Jüpiter Aslan Şimdi geçişi. Jüpiter Aslan geçişi zaten 13 Haziran'da Venüs de Aslan'da bu arada. Dolayısıyla Aslan döngüsüne yavaş yavaş giriş yapıyoruz ki aslında tabii ki aslanların ayı Ağustos ayı. Fakat şöyle bir kere aktörler, aktrisler, şov dünyası, efendime söyleyeyim sahnede olan işte sanatçılar, müzikal, opera, bale, tiyatro, bütün bu oyuncular, Influencerlar. sahne sanatları çok fazla etki alacak. Gene liderlik özelliğinden dolayı yönetici figürleri çok fazla etki alacak. Yani bu bir şirketin yöneticisi de aynı etkide. Efendim söyleyeyim, bir ülkenin lideri, yöneticisi de aynı etkide. Dolayısıyla insanları yöneten, bu yönetimin başında olan herkesi etkileyen bir döngü olacak Jüpiter Aslan döngüsü. Yani Jüpiter Aslan deyince sadece tabii ki şov dünyası, işte şatafat değil. Bir yandan da liderlik, liderler, işte şu an lider kim? Trump'sa, Netanyahu'ysa bütün ülkelerin liderleri. Şirketlerin liderleri, şirketlerin CEO'ları, yöneticileri, üst düzeydeki yöneticiler, bunların hepsi etki altında olacak. Peki kimleri zorlayacak bu transit? Şimdi bu transit kare açıyı bizde zorlayıcıdır. Bu manada mesela boğa, akrep ve kovalar biraz daha dikkat etmesi gerekecek. Yani şimdi Jüpiter çok zorlayıcı bir gezegen değil. Onun hani retrosu da çok zorlamaz, efendime söyleyeyim kare açısı da belki çok zorlamaz ama pireyi deve yapma özelliği verir. Yani sen bir şeyleri çok abartırsan sorun olur. Şimdi ben sana diyorum ki ya bunu niye bu bardakta getirdin? Aa işte o vardı, tamam problem değil diyorum. Ama ben bunu hayır niye getirdin üstüne basıp da bu olayı abartırsam ne olur? Seninle aramız bozulur. Yani bir şeyleri abartmamak çok önemli. Harcamaları abartmamak. Efendime söyleyeyim gösterişi abartmamak. Yemeği içmeyi abartmamak. Jüpiter çünkü büyüteç etkisi veriyor, bir yandan iştah da açıyor. Ha, onu da söyleyelim. Yani aslanlar dikkat edin böyle İşte kilolara. Beni de bu arada sen böyle konuştukça bak şurada canım çok çekiyor. Birazcık ikram edeyim. Ay buyurunuz Oradan da- efendim. Bu Jüpiter arada Aslan'da. Heh, hurma suyuyla biliyor musun doğal. O yüzden ye Aa. tatlı etkisi değil yani ona göre bir şey. Bak sen ben de senin dedim önündeki ki bu tabağına. sadece görsel olarak kalsın Neşe, yemeyelim. Yok Bak yok şimdi ye bak. yaza girdik diyoruz, Haziran diyoruz.
Oh mis gibi afiyet olsun. Peki. Madem İştah hurma demişken özüyleymiş. şekil Evet. 2A 2 tane Hı, Aslan Burcu olarak evet. şöyle yiyoruz. Şimdi aldım. Aldın mı? Hı hı. Hmm. Harika. Şimdi yalnız bu Haziran ayında burçları neler bekliyoru da bir konuşmak istiyorum. Kesinlikle konuşmak Yani gerekiyor. Ona bu- geçmeden sadece Hı. bir iki sorum var. O da şu. Jüpiter Aslan döneminde altın fiyatlarında artış olur mu? Olur. Çünkü bundan insanlar çok muzdarip. Altında manipülasyonlar oldu, çok düştü. İşte zarar edenler oldu, bir anda bir yükselip inişler. Jüpiter Aslan'da kesin yükselir mi? Kesin değil. Yani neden kesin değil? İşte güney düğüm o alanda. Yani burada çok büyük bir yükseliş beklememek lazım. Şöyle bu güney düğümün geçeceği 27 Temmuz'a kadar bir yükseliş olur. 27 hatta 25'inden itibaren etki düşüşe geçebilir. O yüzden dikkat etmek lazım. Özellikle tutulma dönemi. Ağustos'ta bir tutulma var, 12 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda. Dolayısıyla güneş tutulmasında gene hareketli olur diye düşünüyorum ben altını. Yani altına çok da güvenmemek lazım. Ya nasılsa Jüpiter Aslan'da işte altın yükselecektir diye bir şey yok. Ha, ben finansçı değilim. Biz astrologlar her zaman altını çiziyoruz. Hani biz burada sadece gökyüzündeki gezegenlere Astrolojik bakarak öngörüdür. öngörü yapıyoruz. Yatırım Hani bu bir tavsiyesi değildir. Ama zaten altının da çok yükseleceği bir döngüyü ben hesaplamadım. Şimdi bir de bu transit sıcaklık artışları, Hı. yangınlar, lider figürler ve politik sahnede büyük çıkışlarla bağlantılı olabilir mi? Evet, olur. Şimdi politik bağlantı özellikle siyasi arenada gerçekten Jüpiter'in o şaşası büyük konuşmalar işte öyle yapacağım böyle yapacağım büyük çıkışlar olacaktır liderler arasında. Fakat dediğim gibi bazı liderleri özellikle 2027'den itibaren görmüyorum ben. Ciddi lider değişimleri. Ciddi lider değişimleri var tüm dünyada. Bunu özellikle böyle saklayacağım bu bölümü. Öyle olduğunda bu oldu diye paylaşacağım. Kesinlikle sakla. 2027'de büyük bir kırılma olacak bu alanda. Yani şu anki liderlerin çoğunun olacağını düşünmüyorum. Diyoruz. Evet. İyi bakalım liderlere bay bay diyoruz 2027'de. Şimdi bir de aşk hayatında nasıl etkiler yaratacak bu? Yani daha tutkulu ve dramatik ilişkiler mi olacak? Şimdi aslan ya öyle mi diyoruz? Şimdi aslanda daha tutkulu, evet doğru, biraz kıskanç, biraz sahiplenici. Çünkü Aslan Burcu sahiplenir sevdiğine. Yani kıskanmıyorum işte sen beni kıskan modunda takılır ama yok kıskanır yani bunu kabul edelim. Gerçekten seviyorsa kıskanır. Çok kıskanır. Kıskanmıyorsa sevmiyor. Dolayısıyla da evet tutkulu, kıskanç ve bir yandan da ateşli, hakikaten böyle tuttuğunu koparan ilişkiler ama devam edecek. Yani hani nasıl diyeyim başladığı zaman gerçekten sabit burç olduğu için Aslan Burcu ilişkiyi yönetebilme, ilerletebilme ve devam ettirme özelliği taşır. Dolayısıyla başlayan ilişkilerin devam edeceğini hatta bu süreçte yapılan evliliklerin, nişanın, sözün gayet de keyif verici olacağını söyleyebiliriz. Çünkü Aslan enerjisi 5. ev konularını içeriyor astrolojide ve 5. ev eğlenmek, hayattan keyif almak, haz duymak, neşe. İşte aynen şu an yaptığımız gibi. Evet. Dolayısıyla bu döngüde başlayan ilişkilerin de aynen bu tatta, bu böyle atmosferde olacağını, sahnede gibi hissedeceksin. Bulutların üstünde. Oyun alanı. Oyun alanı, keyif. Evet. Bu şey yani böyle sıkıcı bir ilişki olması mümkün değil. Mümkün değil kesinlikle. Peki şimdi az önce sözünü balla kesmiştim. Hemen oraya dönelim. Haziran ayında burçları neler bekliyor? Güzel. İzleyiciler eminim buraya kadar böyle büyük bir merakla beklediler. Şu an burç bekliyorlar. Koç burcundan başlayalım. Evet sevgili koçlar, yükseleni koç olanlar, Haziran ayı gerçekten değişik bir ay. Özellikle 9 Haziran mesela çok güzel Venüs-Jüpiter kavuşumu var gökyüzünde. Bu 9 Haziran'ı bir şeylere başlamak, ilişkiler, anlaşmalar için kullanabilirsiniz. Her ay olduğu gibi tabii ki bir yeni ay var, bir dolunay var. İkizler Burcu'nda olacak yeni ay 15 Haziran'da, tam da ayın ortasında olacak belki. Ama güzel çünkü Merkür'ün Mars'tan aldığı seksil açı var. Bu da olumlu bir atmosferi, olumlu başlangıçları hayatımıza çekmeyi, bir silkelenmeyi sizlere sunacak. Bu manada özellikle yakın çevre ilişkilerinde güzel adımlar atacak koç burçları.
belki iletişimde, belki ticari faaliyette, kardeş, komşu, akrabalarla yapacakları diyaloglarda daha samimi, daha rahat, daha özgür hissedecekler. Ay sonunda ise Oğlak burcundaki dolunayla aslında kariyer hedeflerini bir daha gözden geçirmeleri gerekecek. Çünkü belki orada sonlanması gereken bir projeyi bitirecekler. Belki yeni bir şeye başlayacaklar. Bu gibi konulara dikkat etmeleri Kariyer gerekiyor. değişimi gibi. Ay sonunda aynen öyle. Boğalar. Boğalar tabii ki para, finans, ekonomik konularda gene önemli adımlar atıyor, radikal adımlar. Aslında ikizler yeni ayı sizlerin tam da para evinde, dolayısıyla yeni başlangıç, işinizi büyütmek, iş teklifleri götürmek, iş tekliflerinde bulunmak için çok ideal bir zamanlama. Ay sonunda ise özellikle Oğlak dolunayı sizin seyahatler alanınızı birazcık ket vurabilir. Ay sonunda böyle çok da uzak yerlere gitmeyi düşünmeyin sevgili boğalar. Biraz daha bu ayı bu anlamda rolantide geçirelim. Bir sonraki ay daha iyi olacak sizler için seyahatler. Evet, İkizler Burcu. İkizler zaten başrolde, yeni ay çünkü İkizler Burcu'nda Haziran ayında, 15 Haziran'da ve güzel bir gerçekten yeni ay. Bu manada da aslında cesur olup risk alması gerekiyor. İkilemden tabii ki çıkması gerekiyor. Bir karar alacak kendiyle ilgili ve bunu başlatacak. Hani başladı mı başlamadı mı olmayacak, artık buna giriş yapacak. Ay sonunda ise Oğlak Burcu'ndaki dolunayla birlikte özellikle maddi anlamda krediler, borçlar, faizlerle ilgili bir takım hesap kitap yanlışları, muhasebeyle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Buna dikkat edin sevgili ikizler. Peki Yengeç Burcu'nu neler bekliyor? Yengeç Burcu, evet Yengeç Burcu ilişkilerde biraz sınanacak ay sonunda. Fakat hemen onun öncesinde biraz arkasına yaslanmalı, dinlenmeli, kendini aslında şarj etmeli. Hani nasıl telefonumuzu şarja takarız, bir şarj olur, telefon rahatlar yani, bizim kulağımız rahatlar. Aynen öyle, arka plana geçmeli yeni ayda. Ve bu döngüde biraz olayları dışarıdan izlemeli. Hani bakmalı, ne oluyor, ne bitiyor, her şeye atlamamalı. Ay sonunda ilişkilerle ilgili de önemli bir karar çıkabilir. Dikkat etsin, biraz partnerle sürtüşmeler görüyorum. Yengeçlere partnerle sürtüşmeler. Evet. Aslan'ı neler bekliyor? Aslanlar ve yükselen aslanlar, evet Haziran ayında artık o içsel ruh haliniz, içsel dengeniz tamamen yerli yerine oturacak Jüpiter'in yengeç döngüsüyle birlikte ve artık hazırlanıyor sizin burcunuza geçmeye. Bu manada içiniz kıpır kıpır, o kelebekleri ben hissediyorum, buradan Başladı. görüyorum, başladı, bir heyecanlanmalar var. İkizler yeni ayı zaten sosyallik alanınızı çok güzel aktifleştiriyor. Yeni konular, yeni arkadaşlıklar, hobi, dernek, bunlara katılabilirsiniz. Yeni hayaller kurabilirsiniz geleceğinize dair. Hedefler belirleyebilirsiniz. Ay sonunda Oğlak dolunayında ise sağlığa biraz dikkat. Özellikle diz bölgesi, kemik, dişler ve deriyle ilgili hassasiyetleriniz olabilir sevgili aslanlar. Evet, geçmiş olsun diyelim şimdiden, şifa olsun diyelim. Amin. Ve gelelim Başaklara. Sevgili Başak ve yükseleni Başak olanlar. Evet, İkizler Burcu'ndaki yeni ay seni özellikle tam tepe noktandan etkilediği için iş ve kariyer alanında alkış alacaksın. Çünkü bu güzel bir yeni ay. Merkür'ün de Mars'tan güzel bir açısı var. Bu manada hırslanacaksın, tuttuğunu koparacaksın ve fikirlerini, başkalarını çok rahat bir şekilde ifade edeceksin. Sözünü geçireceksin. Bu çok güzel bir etki. Ay sonuna doğru aslında biraz hareketlenmeye başlıyoruz ki 28'inden itibaren gökyüzü çok hareketli. Mars yer değiştiriyor, ikizlere geçiyor. Merkür retrosu başlayacak. Dolayısıyla Merkür durağanlaşıyor. Bu manada biraz kendini yorgun hissedebilirsin. Eski konular, eski hatıralar önüne gelebilir. Ama en çok da yatırımlarla ilgili konulara dikkat diyorum. Evet, terazilere geldik. Sevgili terazi, ilahi adalet bu sefer teraziler için çalışacak. Çok iyi. 9. evlerinde yaşanacak Harika. ikizler yeni ayıyla Haziran ayında ilahi adaleti hangi alanda bekliyorsa, kimin problemini çektiyse, kimin üzüntüsünü içinde hissettiyse o kişinin üzüldüğünü görecek ve rahatlayacak teraziler. Harika. Çok güzel. Dolunay'ı ise ailevi konularda yaşıyor. Dolayısıyla ay sonunda biraz aileyle iletişime çok dikkat etmek gerekecek. Akrep Burcu'na geldik. Akrep Burcu'nu nasıl bir ay bekliyor? Şimdi Akrep Burcu düzenin bozulur diye düşünmemeli. Biraz sabitlikten aslında çıkmalı. İkizler yeni ayında özellikle biraz
biraz değişmeye, aslında olaylara bukalemun gibi adapte olmaya kendine fırsat tanımalı. Hani bir laf vardır, hayatımın altı belki de üstünden daha güzel diye. Değişime direnmesin akrepler diyorsun. Evet, değişime direnmesin diyorum ve ortaklaşa işler yapsın diyorum. Özellikle ay sonunda da kardeşlerle aralarındaki o çekişmeye son versin diyorum. Geldik Yay burcuna. Sevgili yaylar, sahtelikten uzak, gerçekten seni olduğun gibi seven insanlarla birlikte olmalısın. Çünkü sen çok böyle pozitif, iyi niyetli bir insansın. Kötü insanlar seni hak etmiyor. Hak etmiyor, hak etmiyor. Bu manada hem özel ilişkilerinde 7. evinde olacak yeni ay, hem arkadaşlıklarında hem iş yaptığın insanlarla aranda bakacaksın, samimiyet varsa, düzgünlük varsa devam edeceksin. Yoksa yavaş yavaş kendini o alandan çekeceksin. Ay sonundaki dolunay ise maddi alanını biraz zorluyor. Harcamalar yüksek. Yüksek. Oraya biraz dikkat edeceğiz sevgili yaylar. Yay zaten abartmayı sever. Çok dikkat etmesi gerek. Evet. Geldik Oğlak'a. Sevgili Oğlak ve yükseleni Oğlak olanlar, şimdi şöyle bir dönüp baksınlar, fırtınada, zor günlerinde yanlarında kim var? İşte onlarla yola devam etsinler. Yanında olmayanlara ise bay bay desin gene Oğlaklar. 6. evde bir yeni ay yaşanacak, düzen ve sistem istiyor Oğlaklar. Zaten en sevdikleri şey. Fakat bu ara hem bayram öyle oldu, böyle oldu, bir tatiller oldu. Hepimizin düzeni bir alt üst oldu. Şimdi bunu oturtacaksınız. 15 Haziran'dan itibaren güzel bir rutine gireceksiniz. Dolunay sizin evinizde. Lütfen kafanızı boşaltın, hobilerinizle ilgilenin, rahatlamaya çalışın. Biraz kendinize zaman ayırın sevgili Oğlaklar. Ve geldik Kova'ya. Sevgili Kova, evet yeni ay güzel bir alanından etkiliyor. Aşk, flörtler, çocuklar, keyif aldığın konular. Gerçekten biraz daha hobilerle ilgilenmek, biraz daha haz duyacağın şeylere merak sarmak özellikle bu Haziran ayının olmazsa olmazı olacak. Ve dolunayı ay sonunda 12. evinde yaşayacak. Kim dost kim düşman görecek kovalar. Yani herkesi de kendi gibi iyimser, hümanist zannetmesin. Tabii ki de meyve veren ağaç taşlanıyor. Bir takım kıskançlıklar, rekabet içeren durumların içerisinde olabilirler. Buna dikkat etsinler. Çok güzel ve Balık burcundayız. Ve Balık burcu yeni ayı ailevi konularınızda yaşayacaksınız. Ailevi konularınıza bir güzellik geliyor. İkizler yeni ayı güzel bir yeni ay çünkü. Ev, aile, emlak, alım, satım bu gibi konular. Gene büyüklerinizle ilgili konular, sorumluluklar, belki onların sağlıkları hepsiyle ilgili bir olumlu ivme kazanacaklar. Balık burçları ay sonunda ise dolunayda arkadaşlıklarda bazı ayrışmalar yaşayacaklar. Çünkü bazı kişilerin artık kendileriyle uyumlu olmadığını, o enerjilerini sömürdüğünü, zor insanlara tahammül etmek zorunda olmadıkları o farkındalığı, o sıçramayı görecekler. Böylelikle de bazı insanlara bay bay diyecekler. Bu ay onlar için teke tek arkadaşlıklar çok daha samimi, çok daha güzel geçecek. Harika. Ağzına sağlık diyorum Dolunaycığım. Doyamadık. Teşekkür ederim. Ama vaktimizin sonuna geldik. İyi ki geldin. Çok teşekkür güzel ediyorum. verdiğin bilgiler çok kıymetliydi. İlerleyen bölümlerde en kısa sürede görüşmek üzere Teşekkür diyorum. ediyorum. Ve şöyle Harika bir yayındı evet, benim için de. de Çok öyle. keyifliydi. Ve sizler de kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ve ne şekilde içerikler görmek istiyorsanız da yorumlarda yazın. Hepsini okuyorum. Yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Kapli'den selamlar. Canım iyi yayınlar. Canım iyi yayınlar. İyi ki geldin. Çok güzel eğleneceğiz. Nasılsın? Ne şey ya. Tam artistsin. Sen de aşkım. Bu artistlik sana bebek. yakışıyor. Bebek.